Merhaba arkadaşlar, Eğitim Tube kanalına hoş geldiniz. Videomuza başlamadan önce bu şekilde eğitim ve öğrenim videoları için lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Bir önceki dersten kaldığımız yerden devam ediyoruz. Palet yukarı geldikten sonra paletleyici 2 kapağın açılmasını istiyorum ben. Hemen bunu yapalım. Yine buradan move komutuyla ikinci adıma geçelim. Buradan devam ediyorum. CTRL-C yapıp CTRL-V yaparak burayı adım 2 yapıyorum. İkinci adıma geçtikten sonra konveyörün yukarı gitmesi için 2 saniye beklemesini istiyorum ben kapağın açılmasının. Paletin yukarı doğru gidebilmesi için 2 saniye ihtiyacımızı karşılar. Kapağı setliyoruz tabii ki. Q1.7 ismine de paletleyici 2 kapak aç diyoruz. Kapak açıldıktan sonra paletleyici 2 setin resetlenmesini istiyorum. İkinci adıma geçtikten sonra 2 saniye bekleyecek. Paletleyici 2 kapak aç setlenecek ve aynı zamanda paletleyici 2 set resetlenecek. Daha sonra kutu geldi sensörü görüyorsa eğer buradaki paletleyici 2 kutu it pistonunu ileri doğru getirip buradaki kutuyu paletin üzerine iteceğiz. Bunun geçmeden önce öncelikle bantı çalıştırıp isterseniz kutuyu buraya kadar getirelim. Onun için yine main'e gidiyorum. En aşağıya gelip paletleyici 2 bant çalışması diyorum. Tekrar Factorio'ya geçelim. Önce nasıl çalışması gerekiyor onu bir anlamamız gerekiyor. Sistem start geldiği zaman birinci bantın çalışması için paletleyici 2 kutu geldi sensörü görmüyorsa, paletleyici 2 bant 2 sensörü görmüyorsa çalışmasını istiyoruz. O halde yine sistem start varsa paletleyici 2 bant 2 sensörü, paletleyici kutu geldi sensörü görmüyorsa paletleyici 2 bant 1 çalışsın diyorum. İsimlerini verelim. Buraya I1 nokta en son 5 yapmıştık. 6 yapalım. Burasında I1.7 yapalım. Q
1.5 değil 6 değil 7. Hepsi varmış. Q 2.0. İsimlerini verelim. Paletleyici 2 kutu geldi sensörü. Burası da paletleyici 2 bant 2 sensörü. Paletleyici 2 bant 1. Daha sonra paletleyici bant 2 sensörünün kutu geldi, paletleyici 2 kutu geldi sensörü görmüyorsa devam etmesini istiyorum. O halde ben buradan itibaren paletleyici paletleyici 2 bant 2 konvörünü koymam lazım. Buraya da Q1 2.1 diyelim. Sistemi yükleyelim. Drivers'tan yerlerine koyalım. Band sensör 2. Input ve outputlarımız yetersiz geldi. Onun için daha önce de göstermiştik konfigürasyondan buradaki input ve output sayılarını arttırabiliriz. 30 yapalım ikisinde. Görmüş olduğunuz gibi input ve output sayıları arttı. Paletleyici 2 band 1 2 yapmıştık. Paletleyici band 2 2.1. Burada Q 1.7'yi yerine koymamışız. Bakalım Q 1.7 neymiş? Paletleyici 2 band 2 o paletleyici 2 kapak aç. Onu da koyduk. Buradan I1.7 paletleyici 2 band 2 sensör. Burası da paletleyici 2 kutu geldi sensör. Şimdi sistemi kapatıyorum. Yeniden programı çalıştırıp start verelim. Aynı zamanda kutular da gelmeye başladı. Buradaki bantı çalıştırmadığımız için onu tekrar yapalım.
buraya paletleyici 2 bant ileri konveyörünü koymamışız. Q2.2 Drivers'tan tekrar ekleyelim. Yeniden sistemi başlatıyorum. Ve burada kapak açık kaldı. Tabi setlediğimiz için bu şekilde oldu. Bunları resete bağlayıp reset düğmesine bastıktan sonra tekrar eski haline döndürebiliriz. Buradan devam ediyorum ve yine çıkış koyup resetliyorum. Paletleyici 2 kapak aç. Yükleyelim. Paletleyici 2 devamlı açık kalıyor. Bunun sebebi burada devamlı ikinci adımda kalması. Hemen adım numaramızı da değiştirelim. 0 yapalım. Tekrar start veriyorum. Kapak açıldı ve reset'e basıyorum. Kapak tekrar kapandı. Sensörler görüyor. Buradan adım numaramızı 1 yaptığımız zaman sistem çalışmaya başlayacak. Yukarı kalktı. Saniyesi biraz yetmedi. Bunu yapmak için direkt ikinci paletleyici 2 adımına geçtiği için paletleyici 2 yukarı tam devresini tamamlayamadı. Burayı süresini biraz daha uzatabiliriz. Veyahut da buradan bir TP zamanlayıcı kullanarak biraz daha paletleyici 2 yukarı sinyalinin daha fazla gelmesini sağlayabiliriz. Buraya ben 3 saniye koyuyorum. 3 saniye boyunca move komutu ikinci adıma yönlendirse bile paletleyici 2 yukarı gitmeye devam edecektir. Yükleyelim. Yine burayı 0 yapalım. Çalıştırıyorum. Resetledim. Kapak kapandı. Palet geldi. Sensörler gördü. 1 yapıyorum. Yukarı çıktı. Herhangi bir sorunumuz yok. Piston kutuyu itmeye şu an için hazır. Bugünlük dersimiz bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Herkese başarılar dilerim.